Selamlar dikiş sınıfından. Bugün kumaşlarımızla beraberiz. Dikişin başlangıcı olan en önemli şey kumaşlarımızı kesime nasıl hazırlarız? İster pratik kesim yapın, ister çoklu kesim yapın, ister tekli kesim, ister kalıplarla çalışın. Nasıl yaparsanız yapın. Her kumaşın kendine has bir özelliği vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çok uzun bir konuda olsun istemiyorum. Bu videoda sadece kumaşı masaya nasıl sereceğiz onu anlatacağım. Ben dikiş sınıfı Sibel hocanız. Tüm sosyal medya mecralarında bana dikiş sınıfı olarak ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram adresimdeki şu dikiş sınıfı yazısıyla beni her yerden bulabilirsiniz. Kumaşların hepsini elbette ki çıkaramadım ama belli başlı özelliği olan bazı kumaşlarımı çıkardım. Biliyorsunuz kumaşlarımız özellik olarak aslında ilk başta şu şekilde ikiye ayrılıyor. Tek en kumaşlar ve çift en kumaşlar. Çift en kumaşların eni genellikle 1.40-1.50 şekilde olur. Örme kumaşlarda yani penye, esnek gibi kumaşlarda 2.20-2.40 gibi eni olan kumaşlar vardır. Burada çıkardığımı düşünüyorum. Onu da size bu mudur acaba göstereyim. 1.50'den genellikle büyük olur enleri esnek kumaşların. Bir de tek en kumaşlarımız vardır. Şu kumaşı elime alıp koyuyorum. Çok beğeniyorum. Bir türlü dikemedim ama eğer metrajı verirse şu tulumu bundan dikmeyi düşünüyorum. Tek en kumaş genellikle eni 1.70 olur. Kumaş metrajı hesaplarken yani bir giysiye ne kadar kumaşımızın gideceğini hesaplarken bu kumaşımızın eni bizim ölçüyü bulmada önemli bir faktördür. Kumaş alırken ve kumaş hesabı yaparken kumaşımızın tek en mi çift en kumaş mı olduğunu mutlaka sormamız ve biliyor olmamız gerekiyor. Bir elbise çift en kumaştan 2 metreden çıkabilecekken 2,5 metreden çıkabilecekken eğer kumaşımız tek ense buna 5 metre gidecek demektir. Tam 2 katı. Bunu da dipnot olarak buraya bırakayım. Kumaşlarla ilgili anlatacak çok şey var. Tek en çift en dedikten sonra kumaşımızın esnek olup olmaması, tüy yönünün olup olmaması, desen yönünün olup olmaması önemlidir. Bazı kalıplar yani bütün kalıplar bazı kumaşlara göre hazırlanmıştır. Kalıp açıklamalarında da mutlaka yazar. Özellikle pratik kesim yapanların şöyle bir hatası oluyor. Diyelim ki hiç esnemeyen bir kumaştan çok beğendiği bir giysiyi esnek bir kumaştan kesiyor. Çok bol oluyor. Ya da esnek kumaştan çok beğendiği bir giysiyi hiç esnek olmayan bir kumaşın üzerine yerleştirip kestiği zaman da o giysi ona dar geliyor. Elimde şöyle çok güzel viskon bir kumaş var. Bu kumaş üzerinden ilk önce temel işlemleri anlatacağım. Kumaşlarımızı mutlaka önceden yıkayıp ve kesmeden önce de ütülememiz gerekiyor. Ben şu an bunu kesmeyeceğim için ütülemedim. Yıkarken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Kesinlikle yumuşatıcı koymayacaksınız. Çok uzun bir programda yıkamayacaksınız. Yüksek bir ısıda yıkamayacaksınız. Makinenizin en düşük ayarında, en kısa programında. Hatta buna bile gerek yok. Şunu şöyle bir şampuanı suya sokup çıkarıp sıkıp serip kuruttuğunuzda da aynı şeyi görecektir. Kumaşlarımızı asla yıkamadan kesmiyoruz. Daha önce de söyledim. Eğer kumaşımız kaşmir, yünlü gibi bir kumaşsa, hakiki ipek gibi bir kumaşsa onları da yıkamıyoruz. Buharlı ütüyle buhar vererek veya nemli bezle hafifçe ütüleyerek kesime hazırlıyoruz. Ütülerken de dikkat etmeniz gereken bir şey var. Asla çok yüksek ısıda ve kumaşı ezdire ütüyü elimizde oynata kumaşın ağzını burnunu yamulta yapmıyoruz. Düz boy ipliğini anlatacağım birazdan. Kumaşın düz boy iplik yönüne doğru hafifçe elimizde ütüyle ütülüyoruz. Eğer kumaşımız triko, penye türünde şöyle elimdeki gibi esnek bir kumaşsa, örme bir kumaşsa da bu kumaşları kesmeden önce
açık halde mutlaka bir süre şöyle masanın üzerinde dinlendiriyoruz. Sebebine gelince bu kumaşlar toplar haline sıkı sıkı sarıldığı için çok sıkı bir vaziyette oluyor. Biz bunu böyle biraz masanın üzerine buna kumaş dinlendirme diyoruz. Dinlendirdiğimiz zaman kestiğimizde ölçü farklılıkları oluşmayacaktır. Hatta benim gene birçok videomda var biliyorsunuz. Penye kumaşları dikerken örme kumaşlarda omuzları diktikten sonra hiçbir işlem yapmadan prova mankenin üzerine şöyle bir kumaş kendini salsın diye en az 1-2 saat mümkünse bir gece bekletiyordum. Prova mankeni olmayanlar bunu elbise askısı üzerinde de yapabilirler. Kumaş iyice kendini salsın, şöyle bir rahatlasın, bıraksın diye bu işlemi mutlaka yapmamız gerekiyor. Kumaşımı şöyle uzun bir şekilde size sermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Bir masa örtüsü gibi düşünün bunu. Bir dikdörtgen gibi düşünün. Kumaşımızın uzun kenarı ve kısa kenarı. Şimdi kumaşımız, bakın şurası çok önemli. Benim kursiyerlerimin de en fazla ilk başlarda karıştırdığı yer oluyor. Kumaş kenarı. Bu kumaş kenarımız aynı zamanda bizim düz boy ipliğimizdir. Yani kumaşın topun kenarında olan kenarı. Atmayan, iplik bırakmayan kenarı. Gördünüz mü? Burası da yani kumaşı biz alırken kumaşçının makasla kesip bize verdiği ve kumaşın eni dediğimiz yeri. Bu da eni. En fazla gene hani bir sloganımız var, birazdan çok söyleyeceğiz. Kenar kenara, masanın kenarına yaparken bu kumaşın bu kenarını, yani şu düz boy iplik kenarını bir elimizde tutuyoruz. Şu kenarını, yani atmayan kumaş kenarı olan kenarını bu şekilde tutuyoruz ve iki elimizi birleştirerek iki kenarı birbirine getiriyoruz. İki kenar birbirine geldikten sonra tutuyoruz. Ve bu kenar kısmını masanın kenarına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Kumaşın kenarı nasıl bulunur, eni boyu nasıl bulunur, verevi nasıl bulunur? Yarım saatlik bir videom var. Açıklamalar kısmına bırakırım videoyu, oradan izleyebilirsiniz. Kumaşın kenarı masanın kenarına gelecek dedik. Neden masanın kenarı? Bir, düz boy ipliğimiz kaymasın diye. Ki bu düz boy iplik meselesi de son derece karıştırılan ve bir türlü anlaşılamayan bir şey. Ama diktikçe ve kalıplarla çalıştıkça ne olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. İkisi mutlaka sert bir zemin üzerinde kesim yapmalıyız. Yerde yapıyorsak asla halı, kilim gibi şeylerin üzerinde yapmamamız gerekiyor. Parke veya taş üzerinde yapmanız gerekiyor. Çünkü kumaşımız esneyecektir. Birinci önceliğimiz bu. Bazen internette gördüm, sosyal medyada gördüm. Benim öğrencilerimin de ara ara yanılarak yaptığı bir şey var. Kumaşın kenarını masanın kenarına getiriyor ve masanın kenarına şu katlı yerini koyuyor. Şu katlı yerini. Yanlış değil ama eksik. Şöyle ki eğer biz bu kenarı buraya koyup burayı mutlaka iğneleyip burayı iğnelemeniz gerekiyor. Elimizde kaydıra kaydıra düzelttiğimizde kumaşımızı düzgün sermiş oluruz. Elbise dikimi, kaban dikimi, yelek dikimi videolarımın hepsinde istisnasız benim bu kumaşı nasıl sereceğimizle ilgili aslında video girişlerinde videolarım var. Onları da izleyebilirsiniz. Desen yönü, tüy yönü olan kumaşlar demiştik. Bakınız, kareli kumaşlar özellikle çok ayrıntılı bir kesim tekniği ister. Gene bakıyorum, kumaşımın kenarı, kumaşımın kenarı, iki elimle açıyorum. Kumaşımın kenarı, kumaşımın kenarı, iki elimle açıyorum. İki elimi birbirine kavuşturuyorum. Kenar kenara yapıyorum. Masanın kenarına koyuyorum. Ancak kareli kumaşlarda bu asla hiçbir zaman yetmez. Mutlaka şuradaki karelerin de birbirini takip edecek şekilde birbirine sık sık iğnelenmesi gerekiyor. Çünkü kare takibi yapmanız gerekiyor.
Acemiler asla ilk başlarda kareli kumaşla kesim yapmanızı önermiyorum. Desen tüy yönü olan kumaşlarla da kesim yapmanızı önermiyorum. Evet, kareli kumaşlarda da gerekirse hem buradan, yani şurada kareleri denk getirip iğneledikten sonra bir de şurada denk getirip iğnelemenizde fayda var. En zor kesilen ve dikilen kumaşlar arasında şifon ve tül kumaşlar vardır. Bakın bu kumaş da çok güzel bir kumaş aslında. Bunları da acemiler çok fazla dikmesinler. Henüz dikmesinler. Ama daha sonra rahatlıkla dikebiliriz. Kumaş spreyleri var. Böyle ben almadım. Henüz atölyemde de yok. Benim kursiyerlerim de kullanmıyor. 2 kat şifon veya tül kumaşların üzerine sıkıyorlar. Sonra o biraz kumaşı sertleştiriyor, sabitleştiriyor. Kaydırmadan kesim yapabiliyorlar. Ya da elimizle şöyle hafif böyle su serperek kumaşın üzerine kaymasını önleyebiliriz. Ama özellikle bu kumaşlarda çok sık iğnelemek gerekiyor. Kumaşı serdikten sonra çok sık iğnelemek gerekiyor. İğneyi çok özenli seçmek gerekiyor. Çünkü gördünüz mü? Çok kayıyor. Ve iğneyi çok özenli seçmemiz gerekiyor. İğne hep delik bırakacaktır. İğneyi çıkarırken iç çekecektir. Aman diyeyim, ona dikkat edin. Penye, triko gibi örme kumaşlarda da şimdi anlatacağım size. Şunu hatırlatayım. Bununla da ilgili videolarım var. Kumaşın kenarı gene şu kenarı olmayan, yani kumaşın eni olan yeri de ben mutlaka yıkamadan önce kumaşlarımı şöyle bir overlock çekiyorum. Overlock çektikten sonra makineye atıyorum veya leğende ıslatıyorum. Eğer overlock makineniz yoksa bunu zikzak dikişle de yapabilirsiniz. Makinenizin zikzak ayarını küçüğe ve sıka getirip kenarına, iki kısa kenarına, dört kenarına değil. Çünkü burası zaten kenar atmıyor ama burası atıyor. Yünlü gibi, Chanel gibi, tüyt gibi kumaşlarda falan kumaşın kenarı çok döküleceği için, ki her kumaşta dökülür. Hem makinemiz zarar görür hem de kumaşımızın metrajı azalır. Aynı şekilde eğer verev kesim yapmayacaksak, verev kesimde de apayrı bir konu. Gene kumaşın kenarı iki elimi birleştiriyorum, alıyorum, kenarları kenarına getiriyorum ve masamın kenarına gelecek şekilde yeniden seriyorum. Eğer ben bunu verev kesimi yapsaydım ne yapacaktım? Kumaşımı alıp tam verevine getirecektim. Bunu da nasıl yapacağım? Şu köşeden tutacağım. Şu esnek, yani en ile şu boyu birbirine şu şekilde denk getireceğim. Ve şurada tam bir verev çizgi oluşturacağım. Genelde kloş eteklerde, kloş elbiselerde yapıyoruz biz bunu. Veya böyle üzerimizde çok modeli, çok güzel dursun diye gece kıyafetlerimizde, yazlık elbiselerimizde, kalın olmayan ince dökümlü kumaşlarımızda kumaşımızın verevini bu şekilde buluyoruz. Verevi bu sefer masanın kenarına yerleştiriyoruz. Ve verev olarak giysimizi, eteğimizi, neyse artık onu kesiyoruz. Desen yönü olan kumaşlarda desen yönüne göre kalıplarımızı yerleştireceğiz. Bu apayrı bir videonun konusu. Desenler hangi yöne bakıyor? Hem yukarıya doğru mu bakıyor, aşağı doğru mu bakıyor? Hepsi aynı yöne mi bakıyor? Kalıpları yerleştirirken gene ona dikkat edeceğiz. Bundan da pijama dikeceğim inşallah. Bakınız, böyle yerleştiriyorum. Masanın eninden sarktı değil mi? Bayağı bir eni genişmiş. 1,50'den de fazla. Genelde de bu kumaşları şöyle dörde katlayarak falan kesiyorlar internette. Mesela şöyle bir hata oluyor. Hiç düz boy ipliğine falan denk gelmeden alıyor. Koyuyor. Hemen şöyle katlıyor. Bakın yamuk. Yamuk yani. Yamuk. Bunu böyle yapacaksak bile, pratik kesim yapacaksak bile kumaşımızı ölçe katını denk getire düz boy ipliğini kaydırmadan. Şimdi bana o kadar çok şey geliyor ki, pratik kesim yapmış, elbise kesmiş, bluz kesmiş, etek kesmiş. Diyor ki paça döndü, kol döndü, diz döndü, düzeltebilir miyiz? Bu şekilde kesersen hiçbir şeyi düzeltemezsin. Yamuk yerleştirirsen. Zaten pratik kesim önermiyoruz ayrı. Ama pratik kesimin bile belli bir kuralı var demiştik.
Pratik kesimde de kumaşımızı düz boy ipliğine çok dikkat ederek yerleştirmemiz ve katlamamız gerekiyor. Tek en kumaşım, canım kumaşım, viskon kumaş. Bakın bunu katladığımda da yani kumaşın kısa kenarı, kenara, iki elimde kenar tutuyorum. Elimi birleştiriyorum ve kenarından tutup masamın kenarına serdiğimde elin ne kadar daralmış olduğunu görüyorsunuz. Çiften kumaşlara göre. Bunu da bu şekilde yerleştirip kesiyoruz. Eğer gene bundan verev kesimi yapacaksak bu kenarını alıyoruz. Yani şu kenarıyla şu kısa kenarını üçgen birleştiriyoruz. Tam şu üçgenin masanın kenarına gelecek şekilde yerleştirip buralarından iğnelemeyi unutmuyoruz. Evet, çok hızlandırılmış bir kumaş masanın üzerine nasıl serilir dersi oldu. Ama en önemli derslerden biridir. Dikişin başlangıcıdır. Kesimin başlangıcıdır. Kesim yapmadan önce bir de söylemeyi unuttuğum bir şey var. Ki başka unuttuğum şeyler de varsa mutlaka yorumlara yazın. Bunu söylemeyi unuttunuz hocam diye. Çünkü video çekerken olabiliyor öyle şeyler. İnsanız. Onları da siz yazın, videoma destek olun. Hocam bunu da söyleseydiniz keşke, unutmuşsunuz diye. Kumaşı kesmeden önce mutlaka kumaşımızda bir defo var mı, leke var mı? Ondan sonra herhangi bir yerinde kesik var mı? Kumaş ve dokuma hatası var mı diye bakmamız gerekiyor. Ben videomu sonlandırmadan önce şöyle hem kumaşları katlayıp hem de sizinle biraz sohbet etmek istedim. Her kumaşın nazı, niyazı farklıdır. Biz kumaşlara saygı duymamız gerekiyor. Eğer biz kumaşlarımıza saygı duyarsak kumaşlarımız da bize saygı duyacaktır. Yani bu videoda çok şey anlatmak istedim aslında. Bakın şu da vardı, çizgili kumaştı aslında bu da. Çok esnek bir kumaştı, örme bir kumaştı. Çizgili kumaşlarda da mesela çizgimizin tam nereye denk geleceği falan önemli. Onlara da kalıp yerleştirme videolarında bahsederiz. Zaten şu üzerinde görmüş olduğunuz tulum üzerinden de kalıbını çıkardık mı, çıkaracak mıyız daha şu an hatırlamıyorum. Onu da yükleyeceğim. Yüklemişsem izlersiniz. Hem numune üzerinden kalıp çıkarmayı hem de her videomda dediğim gibi kumaşı nasıl sereriz, o kalıbı nasıl yerleştiririz, o kalıp nedir anlatıyorum. Geçmiş videolarıma mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Kumaşçı geldi hanım diye sesleniyorum, bağırıyorum. Çok dikmek istiyorum hepsini sırayla. Ama kumaşlarıma da tabii ki kıyamıyorum. Çünkü bir kumaşı sırf dikmiş olmak için dikmek doğru bir şey değil. Hem bunları katlıyorum, hem bunları size anlatıyorum. Hem de acaba unuttuğum bir şey var mıdır diye düşünüyorum. Eğer varsa o da başka bir videonun konusu olsun inşallah. Ama siz eksik bıraktıklarımı ve dileklerinizi yorumlara yazın. Neler istiyorsunuz yazın. Böyle videolarımız daha çok gelecek. Dikiş sınıfında kalın. Daima sevgiyle kalın. Dikiş sınıfından selamlar ve sevgiler herkese. Hoşça kalın.